Bu pullar sıradan değil, her biri bir kahramanın hikayesini anlatıyor. Türk çizgi roman tarihinin efsanesi, Karaoğlan, Suat Yalas tarafından yaratılan bir çizgi kahramandır. Suat Yalas, Karaoğlan serüvenlerini Türk tarih ve folklorundan yararlanarak hazırlamıştır. Karaoğlan bir kahramanda bulunması, gerekli özelliklerin hemen hemen hepsine sahip, atletik, deli dolu, gözü pek ve mert bir Uygur gencidir. Peki bu sahnelerde ne anlatılıyor? Savaş, cesaret, sadakat ve Türk kültürünün izleri. Gelin, bu koleksiyonluk Karaoğlan pullarının gizli hikayelerini birlikte keşfedelim. İlk pulda Karaoğlan'ı sadık atı üzerinde, elinde kılıcıyla aksiyonun tam ortasında görüyoruz. 70 yeni kuruş değerindeki bu pulda savaşa hazır, karakterin vahşi ve özgür ruhu ön planda. At figürü burada çok önemli. Türk kültüründe at özgürlük ve güç simgesidir. Karaoğlan'ın yüz ifadesi ise kararlılığı anlatıyor. Bu sahne çok daha sert. Karaoğlan bir düşmanla yakın dövüş halinde. Yine 70 kuruşluk bu pulda Karaoğlan kalkanı ve kılıcıyla bir mücadele içinde görüyoruz. Kalkan burada savunmayı, kılıç ise adalet için savaşmayı temsil ediyor. Yerde yatan figürler ise mücadelenin bedelini gösteriyor. Hemen alt köşede ona eşlik eden sadık dostu Kara Panter, düşmana korku salmaya devam ediyor. Burada Karaoğlan'ı ok ve yay ile görüyoruz. Bu sahne onun stratejik zekasını temsil ediyor. 60 yeni kuruşluk bu karede kahramanımızı yayını germiş, hedefine kilitlenmiş bir halde görüyoruz. Arka plandaki kızıl tonlar Orta Asya'nın sert ve destansı atmosferini yansıtıyor. Ok ve yay, Türk savaş geleneğinde uzaktan hakimiyet ve sabır anlamına gelir. Arka plandaki dağlar ise zorlukları simgeliyor. Ama Karaoğlan hazır. Bu pulda gördüğünüz sahnede Karaoğlan at üzerinde saldırı anında. Daha dinamik ve daha güçlü. Karaoğlan atının üzerinde daha sakin ama bir o kadar heybetli. Atın şahlanması, kontrol altındaki gücü ve kılıcın ileri uzanması ise kararlılığı simgeler. Bu sahne adeta şunu söylüyor: zafer, cesaret edenlerindir. Gördüğünüz gibi bu pulların her biri bir hikaye, bir mesaj taşıyor. Karaoğlan, Türk kültürünün cesaret ve adalet simgesi olarak bu pullarda yaşamaya devam ediyor. Annesi hayatta olmadığından babası tarafından büyütülmesi için bir ormancıya emanet edilmiştir. Bebek kendilerine ait olmadığı için yaşlı ormancı ve hanımı küçüğe ad vermemişler. Ancak simsiyah saçlarından dolayı ona Karaoğlan demekle yetinmişlerdir. Peki senin favorin hangisi? Atlı sahne mi? Yoksa savaş sahnesi mi? Yorumlarda buluşalım. Eğer siz de tarihi anlatan nadir para ve pulları keşfetmek istiyorsanız, Mühürlü Tarih kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Çünkü burada her koleksiyon parçası yeni bir tarih hikayesi anlatıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.